Herkese merhaba. Sizlerden gelen öneriler doğrultusunda yeni bir seriye başlıyoruz. SBT adlı bu seride sizlere her ay film, kitap, dizi ve şarkı tavsiyesinde bulunmayı düşünüyorum. En baştan net bir şekilde söyleyelim. Sizinle paylaşacağım tavsiyelerin hiçbirinde en ufak bir spoiler olmayacaktır. O nedenle rahat rahat izleyin. Tavsiye ettiğim paylaşımlarla ilgili linkleri videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi gelin hep beraber Temmuz ayının tavsiyelerine kısa bir göz atalım. Temmuz ayının ilk tavsiyesi olarak gelin sizinle güzel bir film paylaşalım. Filmimizin adı Contratiempo. Kendisi bir İspanyol filmi. İngilizce adı da The Invisible Guest. Yani görünmez misafir. Bakmayın puanın 8 olduğuna. Kendisi çok daha fazlasını hak eden bir film. O nedenle ister yalnız ister arkadaşlarınızla izleyin. Ama bu film için muhakkak özel bir zaman ayırın. Yani cep telefonunuzu sessize alın. Patlamış mısır, cips ya da çekirdeğinizi alıp filmin karşısına geçin. Film başlar başlamaz ilk 5 dakikasında bize verilen bilgiler şunlar. Fotoğraf sanatçısı bir kadın öldürülmüş. Normalde evli olmasına rağmen kadının bir sevgilisi olduğunu görüyoruz. Öldürüldüğü sırada sevgilisiyle beraber olduğu için tüm şüpheler genç iş adamı Adrian üzerinde toplanmıştır. Ve onu mahkemede temize çıkaracak olan kişi de mükemmel bir dehaya sahip avukat Virginia Goodman'dır. İşte her şey Virginia Goodman'ın Adrian'ın dairesine girmesiyle başlar. Daha filmin 5. dakikasında müthiş sürükleyici bir romana başlamış gibi hissedeceksiniz. Hani az bilinen mükemmel filmler vardır ya, işte bu tam da öyle bir film. Filmin yönetmeni ve senaristi yani beyni Oriol Paulo. Zaten kendisiyle tanışır tanışmaz bir başka mükemmel filmi olan El Cuerpo'yu da izlemek isteyeceksiniz. Gelin bu kısmı filmin afişinde de yer alan o güzel sözle bitirelim. Her öykünün iki yüzü vardır. Oysa gerçeğin yüzü tektir. Gelelim Temmuz ayının kitap tavsiyesine. Şimdi Pusu Kıtalar Atlası'ndan tutun da Otostopçunun Galaksi Rehberine kadar size tavsiye edilebilecek bir sürü kitap varken ben sizinle oldukça sıradan bir kitabı paylaşmayı düşünüyorum. Peki durup dururken sizinle niye sıradan bir kitap paylaşıyorum? Çünkü bu kitabı ben yazdım. Aslına bakarsanız bu benim ikinci kitabım. İlk kitabım olan Kadın Beyni Erkek Beyninden sonra sizlerden gelen cesaretlendirici yorumlar sayesinde ikinci kitap 7 Temmuz itibariyle raflardaki yerini aldı. Kitabın adı Mikrobiyota. Beyinde ararken bağırsakta buldum. Samimiyetle paylaşmak isterim ki yıllardır sinir bilim ve beyin çalışan bir akademisyene bağırsaklar hakkında kitap yazdıracak kadar önemli bir konu mikrobiyota. Şu anda yurt dışındaki birçok akademik ortamda bu konuyla ilgili inanılmaz gelişmeler yaşanmakta. Peki nedir mikrobiyota? Şu an siz, yani yaklaşık 30 trilyon hücreden oluşan canlı bu videoyu izlerken bağırsaklarınızda yaklaşık 40 trilyon mikroorganizmanın yaşadığını biliyor musunuz? Yani sizi siz yapan hücrelerinizden daha fazla sayıda mikroorganizma içinizde yaşamaktadır. Bu durumda aklımıza şu soru gelmektedir. Bu vücut kimin? Benim mi, onların mı? Emin olun kitapta bulacağınız cevap sizi bir miktar şaşırtabilir. Beyninizi, karakterinizi ve davranışlarınızı doğrudan etkileyen kimyasallara sahip mikroplardan bahsediyor. Kilo alma probleminden tutun davranışlarınıza kadar. Hatta sıkı durun. Kimi kendinize eş olarak seçeceğinize bile bu mikroorganizmaların karıştığını söylesem muhtemelen çıldırmış olduğumu düşünürsünüz. Bu kitabı bitirdiğinizde bağırsaklara neden ısrarla ikinci beyin denildiğini anlayacaksınız. Söz konusu yemek ve sağlığımız olduğunda yıllardır fazla kilolarımız ve kalp problemleri ekseninde tartışıp durduk. Peki bu yediklerimizin beynimiz ve kişiliğimiz üzerine hiçbir etkisi yok mudur? Yani dış görünüş olarak çok fazla önemsediğimiz vücudumuzun kıvrımları beynimizin kıvrımlarından daha mı önemli? İşte bilim dünyasını oldukça heyecanlandıran mikrobiyota meselesi göstermektedir ki yedikleriniz bağırsaklarınızda yaşayan bu mikropların kim olacağını belirlemekte. Üstelik daha da ilginci bu mikropların kim olacağı sizin davranışlarınızı belirleyen önemli bir faktördür. Yani özetle ne yerseniz o olacağınız garip bir döngüye giriyorsunuz. Unutmayın söz konusu yediklerimiz olduğunda asıl meselenin kilolarımızdan çok daha önemli bir mesele olduğunu göreceksiniz. Bu kitabı ister alın ister almayın ama şu bilgiyi asla unutmayın.
Mikrobiyota meselesi yaklaşık 1-2 yıl içerisinde hayatımıza ortasından girecek çok önemli bir mesele. Ve bu konuda ne kadar erken bilgi sahibi olursanız sizin için o kadar iyi. Şimdi gelelim önereceğimiz diziye. Temmuz ayının sıcaklığında bir miktar da olsa içinizi serinletecek olan dizimizin adı Fargo. Bilenler bilir zaten, zira bu dizinin IMDb puanına baktığınızda sıkı bir hayran kitlesinin olduğunu çok rahat görürsünüz. Ama olur da hala bu diziyi izlememiş olanlar varsa kendilerini haberdar etmek isterim. Her ne kadar dizinin ilk bölümü 2014 yılında yayınlanmış olsa da diziyle aynı adı taşıyan filmini 1996 yılında izlemiştik. Hemen belirtelim, dizinin film ile alakası hem var hem yok. Aslında dizi filmden çok daha farklı bir kurguda ilerliyor. O nedenle filmi izlememiş olmanız hiçbir şey kaybettirmiyor. Diğer taraftan filmi izleyenlerin bildiği üzere dizideki bir takım küçük detaylar filme selam çakmakta. Coen kardeşlerin dizisi tıpkı filminde olduğu gibi bu gerçek bir hikayedir uyarısıyla başlar ve anlatılan olayların 2006 yılında Minnesota'da geçtiğini söyler. Bu yazılar sırayla karşımıza çıkarken altta çalmakta olan müthiş epik bir müzik sizi yavaş yavaş dizinin atmosferine sokar. İlk sahnede karşımıza Lorne Malva çıkar. Hayatınızda görüp görebileceğiniz en sıra dışı adam. İşte bu sıra dışı adamın kasabanın en sıradan adamı Lester ile tesadüfen yollarının kesişmesiyle başlar Fargo'nun hikayesi. Özellikle vurgulayalım. Bakmayın dizinin afişinin nakışlı, dokumalı falan olmasına. Dizinin dili oldukça sert. O nedenle şiddet konusunda eşiği düşük olan kişileri baştan uyaralım. Zira dizinin birçok yerinde gözünüzü kapamanız gereken sahneler olabilir. Temmuz ayının son tavsiyesi ise bir şarkı. Sizinle paylaşacağım şarkı yaklaşık yarım yüzyıllık bir şarkı aslında. 1964 yılında Paul Simon tarafından bestelenen şarkımızın adı The Sound of Silence, yani sessizliğin sesi. Şarkımız "Merhaba karanlık, eski dostum, yine seninle sohbet etmeye geldim" diye başlar. Şarkının sözlerinde birbirinden ilginç tespitlere şahit olursunuz. Bu güzel şarkı doğal olarak yıllar içerisinde birçok grup ve sanatçı tarafından coverlandı. Kimi dinleyici coverları daha çok sevdi, kimisi ise orijinalini. Bugün benim sizinle paylaşmak istediğim hali ise 2015 yılında Disturbed tarafından yorumlanmış hali. Umarım Temmuz ayı tavsiyeleri hoşunuza gider. Sizlerden ricam hem bu tavsiyeler hem de yeni başlattığımız bu seri hakkındaki yorumlarınızı bizimle paylaşmanız. Yorumlarınızı paylaşırken spoiler vermemeye dikkat ederseniz sevinirim. Yok illaki benim paylaşacağım bir bilgi var diyorsanız o zaman da spoiler vereceğinizi öncesinde belirtin lütfen. Ağustos ayındaki tavsiyelerle tekrar görüşmek üzere.